Acı kavun, Ecbelayum ileiterium. Cırtatan kavunu, Ebu Cehil kavunu, çakal kavunu, eşek hıyarı. Sararmış, olgun acı kavunlar ilaç olarak kullanılır. Acı kavun suyu mükemmel bir temizleyici ve eritki olup, derin tabakalarda depolanan ve yıllarca saklanan fazlalıkları ve zararlı maddeleri söküp dışarı atar. Kabuğu ve çekirdekleri çok zehirlidir. Tedavide suyu ve etli kısmı kullanılır. Olgunlaşmadan, daha yeşilken kullanılırsa zehirleyebilir, ishal eder ve kusturur. Kurutulmuş ve öğütülmüş kabuğun 1 gramı, tohumunun yarım gramı ya da kökünün 2 gramını yutmak öldürücü olabilir. Bir dal üzerinde bir tane acı kavun varsa, bu daha da zehirlidir. Zehirini hafifletmek için bal veya şeker ile karıştırılmalıdır. Kurusu da ilaç olarak kullanılabilir. Acı kavunun suyu, meyvesi, çekirdeksiz, yaprakları ve kökü kurutulup saklanabilir. Acı kavun suyu, yaprağının suyundan daha kuvvetlidir. Felce, kaşıntıya, karaciğer hastalıklarına, hatta söroza, böbrek ve mesane hastalıklarına, romatizma, gut ve kadın hastalıklarına çok iyi gelir. Kan ve safrayı inceltir. Baş ağrısını ve migreni geçirir. Yılan ve akrep sokmasına karşı panzehirdir ancak kurallara uygun kullanılmalıdır. Acı kavun ağız yoluyla, vajinaya koyularak, kulağa damlatarak, buruna çekilerek veya cilde sürülerek kullanılır. 2/3 oranında zeytinyağı, 1/3 oranında acı kavun suyu kısık ateşte acı kavun suyu buharlaşana kadar kaynatılır. Bu yağdan kulağa 3 ila 5 damla damlatmak, kulak ağrılarına ve çınlamasına iyi gelir. 50 gram taze acı kavun kökü ince kesilir ve 500 gram su ile kısık ateşte 5 dakika kaynatılır. 15 dakika beklettikten sonra süzülür ve bir çorba kaşığı bal ile karıştırılır. Her gün bu suyunu 150 gramı gün boyu yudum yudum içilirse hepatit ve siroz hastalığına, ağrı sızıya, kan pıhtılaşmasına, fil hastalığına çok iyi gelir. Acı kavunun içi boşaltılır, içine bal doldurulur. Üstünü kapatacak kadar su konarak kısık ateşte 15 dakika kaynatılır. 7 ila 10 gün boyunca, 3 taneden başlayıp artırarak her gün 5 tane aralıklarla yenirse, ruh hastalıklarına ve saraya iyi gelir. Eşit miktarlarda acı kavun suyu ve sörkeyi kaynatıp gargara yapmak, diş ağrısını azaltır, diş etlerini kuvvetlendirir, diş çekimini kolaylaştırır. 14 gün boyunca her gün 5 tane acı kavun yaprağı 1 bardak su ile kısık ateşte 3 dakika kaynatılır. Soğuyunca bal veya şekerle tatlandırıp yudum yudum içmek veya her gün cilde 6 ila 10 tane acı kavun suyu sürüp ovuşturmak sinir, eklem, siyatik, gut ve kulunç ağrılarına, böbrek ve idrar yollarına iyi gelir. Fil hastalığı ve cüzzamın ilerlemesini durdurur. Acı kavun yaprakları dövülür, ateşli şişliklere sarılır, üzeri yağlı kağıt ile kapatılarak sabitleştirilir ve 5 ila 6 saat bekletilirse şişlikleri olgunlaştırıp çözer. Urlara uygulanırsa, urları küçültür. Ciltteki lekeleri giderir, felce ve yüz felcine çok iyi gelir. Kurutulmuş acı kavun kökü öğütülür, arpa veya çavdar unu ile cıvık bir hamur yapılır. Bu hamur eklemler ve göğüsteki şişliklere sarılır, üzerine yağlı kağıt yapıştırılır, bezle sabitleştirilir ve 12 ila 24 saat bekletilir. 100 gram kuru acı kavun meyvesi 500 gram su ile, 200 gram su artı 300 gram doğal sirke karışımıyla daha da etkili olur. Kısık ateşte 15 dakika kaynatılır ve biraz soğutularak süzülür. Daha sonra bu suyla bir bez ıslatılarak, ağrıyan eklemlere sarılır ve 4 ila 5 saat bekletilir. Acı kavun suyunun, su veya süt ile yarı yarıya karışımı avuç içine dökülür ve başı öne doğru eğik tutarak, genize kadar bir defa çekilir. 3 ila 4 saniye bekledikten sonra bırakılır. Yarım saat ila 4 saat sonra hapşırma ve şiddetli bir şekilde burun akıntısı başlayıp 1 ila 3 gün sürebilir. Kronik baş ağrısını, migreni, sinüziti, beyin islarındaki tıkanıklığı ve kireçlenmeyi, ciltteki ve gözlerdeki sarılığı giderir. Acı kavunun miktarı kişinin bünyesine göre değişir. Kan grubu 0 ve B olanlar acı kavuna genellikle hemen şiddetli tepki verir. Onlar acı kavun suyunun su veya süt ile yarı yarıya karışımını kullanabilir.
Akıntı başlar fakat yeterli miktarda olmazsa, 2/3 acı kavun suyu artı 1/3 su karışımı. Bu da yeterli gelmezse 3/4 acı kavun suyu artı 1/4 su karışımı denenebilir. Fakat kan grubu A olanların mizacı acı kavuna çok uygundur. Bu sebepten onlar başlangıçta 3/4 acı kavun suyu artı 1/4 su karışımını sonra da saf acı kavun suyu kullanabilirler. Kan grubu AB olanlar ise çok farklı tepki gösterebilir. Onlar aynı sonuca ulaşmak için acı kavun miktarını birkaç defa deneyerek ve kademeli olarak yükselterek kullanmalıdırlar. En küçük dozdan, 1/3 acı kavun suyu artı 2/3 su. Başlamalı ve 1-2 gün ara ile, etkili dozu bulana kadar denemeye devam etmeliler. Denemelerin arası mutlaka 1 ila 2 gün olmalıdır. 2 çorba kaşığı ısırgan otu tohumu artı 1 çorba kaşığı hardal tohumu öğütülür. 2 çorba kaşığı yeni sıkılmış acı kavun suyu artı 200 gram bal ile iyice karıştırılır. Günde 2 ila 3 defa 1 tatlı kaşığı yutulur. Mükemmel bir balgam söktürücüdür ve akciğerleri temizler. Acı kavun yaprağı suyu veya 1/3 acı kavun suyu artı 2/3 su karışımı tülbentten süzülerek 1 ila 2 damla kulaklara damlatılır. Kulakları temizleyip ağrısını giderir. 1 tatlı kaşığı acı kavun suyu artı 1 tatlı kaşığı bal artı 2 tatlı kaşığı zeytinyağı karışımı şişen bademciklere sürülür. 1 çay kaşığı öğütülmüş çörek otu artı 2 çay kaşığı taze sıkılmış acı kavun suyu artı 1 çay kaşığı bal karışımı küçük bir bez parçasına sarılır ve yatmadan önce vajinaya, rahim ağzına yakın koyularak sabaha kadar bekletilir. Adet kanamasını söktürür, rahmi temizler ve damarları açar. Bu işlem hamilelere yapılmaz. 30 gram kuru veya 100 gram taze acı kavun kökü ince kesilir, 1 litre su ile kısık ateşte 15 dakika kaynatılır ve süzülür. Sonra bu sudan 100 gram alınır, 200 gram bal şurubu ile karıştırılarak gün boyunca yudum yudum içilir. Buna 3 gün devam edilir. Ardından 3 gün ara vererek bir defa daha 3 gün boyunca içilir. Bu işlem toplam 3 defa tekrarlanır. Bir ay sonra aynı aralıklarla tekrarlanır. Veya, kurutulmuş acı kavun kökü ince öğütülür, sabah akşam birer silme çay kaşığı suyla yutulur. 3 gün devam ettikten sonra öğlen de aynı miktarda içmek üzere günde 3 defa alınmaya başlanır. İshal oluncaya kadar devam edilir. İshal olunca bırakılır ve ishal durduktan bir ay sonra tekrar başlanarak toplam 3 ila 7 defa tekrarlanır. Dalak hastalıklarına ve söroza çok iyi gelir. Ödemleri giderir. 1 litre su artı 1 çorba kaşığı bal artı 1 çorba kaşığı taze sıkılmış acı kavun suyu, kan grubu A olanlar 2 çorba kaşığı. Artı 1 çorba kaşığı taze sıkılmış taze zencefil suyu artı 2 çorba kaşığı taze sıkılmış kereviz yaprağı suyu karıştırılır. Yudum yudum gün boyunca içilir. İdrar ve adet kanamasını artırır, böbrekleri ve karaciğeri temizler, balgam söktürür. Acı kavun suyu, ağrıyan eklemlere ve her ağrıyan yere yedirilerek sürülür. Bu şekilde, günde 6 adet kan grubu A olanlar 10 taneye kadar olabilir. Acı kavun suyu kullanılabilir. Ağrı hemen azalır ve yok olur. Kusmak için 1 tatlı kaşığı acı kavun suyu artı 1 tatlı kaşığı zeytinyağı karışımı dil dibine sürülür. Kusma sonucunda mide temizlenir ve kuvvetlenir. Kusmayı durdurmak için 1 çorba kaşığı zeytinyağı veya limon suyu içilir. Bütün omurgayı kaplayacak büyüklükte, uzun pamuklu bir bez acı kavun yağma batırılır, fazlası sıkılarak alınır. Ense kökünden kuyruk sokumuna kadar omurga üzerine yerleştirilir. Üzerine yağlı kağıt kapatılır ve sıkıca bantlanır. Daha sonra havlu konur ve sıkı bir fanila giyilir. Bu işlem akşam yatmadan önce yapılır ve sabaha kadar beklenir. Acı kavun yağı bütün organlara nüfuz eder, derin dokulardan toksinleri çekerek idrar, ishal, ter, burun ve geniz akıntısı ile dışarı atılmasını sağlar. Her türlü hastalıkta, özellikle MS, felç, Alzheimer, romatizma, omurga hastalıklarına kullanılır. Acı kavun yağı hazırlama. Olgun acı kavunlar ortadan kesilerek çekirdekleri çıkartılır, 3 eşit gruba ayrılır.
Birinci grup, tencereye sıkı sıkı yerleştirilir ve üzerini kapatacak kadar zeytinyağı dökülür. Buharlaşması bitinceye kadar kısık ateşte kaynatılır. Yağı süzülerek tekrar tencereye konur. İkinci grup acı kavun aynı yağın içinde aynı şekilde kaynatılır ve süzülür. Üçüncü grup için de aynı yağın içinde aynı işlem yapıldıktan sonra yağ süzülerek cam kavanozlara konur, ağzı kapatılarak gerektiğinde kullanılır. Uyarı, acı kavunun tohumu çok zehirli olduğu için kullanılmaz. Acı kavun suyu iç organlar için iyice süzülerek kullanılır. Kurutularak pestil haline getirilen acı kavun suyu bir kullanımda 0,7 gram kadar alınabilir. Bir seferde 2 gramdan fazla kuru acı kavun suyu balsız alındığında ölüme sebep olabilir. Kaynak: Doktor Aydin Salih Gerçek Tıp Kitabı.